なんだこいつは。ゴジラってやつじゃ。ゴジラ。ゴジラ。島のやつがそう言ってたんだ。今日みたいに深海魚が浮いた日はゴジラが来るって。あれがゴジラか。We call it ゴジラ。Dünyanın en şöhretli canavarı Gojira, 54 senesinde başladığı serüvenine ekranlarda farklı versiyonlarıyla devam etti. Bugün onun en güçlü 5 halini listelemeye çalışacağız. Ayrıca 2 tane de onur konuğumuz olacak. Baştan şunu söyleyeyim, bu sıralamayı yapmak hiç de kolay olmadı ve eminim liste bazılarınıza şaşırtıcı gelecek. Birkaç tane net yer sahibi haricinde olanlar zaten birbirlerine benzer güçlerde oldukları için kişisel listelerde biraz farklılıklar olabilir. Bunu belirttikten sonra hızlıca başlayalım. Önce bonus olan onur konuklarımızdan birini aradan çıkaralım. O da 1998 Godzilla. Godzilla'nın franchise boyunca 38 filmi yapıldı ve sinemadaki en güçlü 38 Godzilla sıralaması yapsak listeyi 37'de bırakır ve 98 Godzilla'ya yer vermeyiz gibi. Tabi şaka bir yana, bu filmin Godzilla'sı franchise'ın en farklı versiyonu. Japon canavarın şimdiye kadar karşılaştığı Anguirus gibi, Gigan gibi, Ghidorah gibi rakiplerle boy ölçüşebilecek kapasitede değil. Ona iri bir dinozor desek pek yanlış olmaz. Hızlı, çevik ve güçlü olsa da klasik kaijunun sahip olduğu imza yeteneği olan atomik nefesten mahrum olması onu türünün en kötüsü yapıyor. Listemize Millennium serisinden 2004 yapımı Final Wars filminin Godzilla'sıyla başlıyoruz. Film hikaye olarak muhteşem olmasa da Godzilla vs. herhangi bir kaiju olayını fazlasıyla sunuyor. Siliensler olarak bilinen uzaylı ırkın dünyadaki kaijuları kontrol edip bu yaratıkları dünyayı yok etmede kullanması üzerine onları durdurabilecek tek varlık Godzilla'ydı. Dev kaiju, Anguirus, Rodan, King Caesar gibi dünyalı birçok kaiju ve onlar yetmezmiş gibi dünya dışı Gigan ve filmin son kısmında da Monster X ve dönüştüğü Kaiser Ghidorah'la savaşmak zorunda kaldı. Son savaşı hariç yardım dahi almadan kaijuları yene ilerleyen bu Godzilla çok güçlüydü. İnanılmaz derecede çevik ve fiziksel güce sahipti. Ayrıca imza yeteneği atomik nefes güçlendirilmişti. Hatta Godzilla saldırısının şiddetini de kontrol edebiliyordu. Klasik mavi renkli nefesini istediğinde bu saldırının daha güçlü bir versiyonu olan kırmızı sarmal ısı ışınına çeviriyordu. Ek olarak uzaylılar tarafından dünyayı yok etmeye gönderilen Gorath isimli asteroidi gezegene çarpmadan Godzilla kısa süre önce engelleyebilmiştir. Kısacası durdurulması güç bir Godzilla'ydı. Listenin 4. sırasında yakın tarihli bir Godzilla yer alıyor. 98'deki başarısız Amerikan Godzilla'sı girişimi 2014 senesinde Legendary'nin elinde tekrar denendi ve bir yıldız gibi parladı. Biz de Monsterverse'ün kapılarını bu özel Godzilla ile açtık. Japonların çoğu versiyonundan farklı olarak bu kez bu canavar antik çağlardan kalan bir titan olarak göründü. Seride geçirdiği 4 film boyunca hep adım adım güçlenerek ilerledi. Ezeli rakipleri Ghidorah ve Mechagodzilla'nın dışında diğer titanlarla da yüzleşti. Yanan haliyle Ghidorah'ı ve Boston şehrinin bir bölümünü yok etti. Yüksek enerjili haliyle de dünyayı izeldi. En son Godzilla X Kong olaylarında da bol enerjiyle ve Tiamat DNA'larıyla üzerine bir devrim geçirdi. Enerji yüklendikçe güçlenen bu efsanevi Godzilla'nın en büyük gücü yıkıcı atomik nefesi ve yüksek dayanıklılığı oldu. Şu an kendisine listede 4. sırada yer verebilsem de devam eden güçlenmesiyle ve evriminin daha iyi yansıtıldığı bir filmle birlikte listede üst sıralara ilerlemesi kuvvetle muhtemel. O çok yaşlı olsa da gelişimini hala hızla sürdürüyor. Zamanla durdurulamaz olma potansiyeli yüksek. Godzilla'nın 1984 ve 1995 yılları arasında çıktığı yolculukta Violence, King Ghidorah ve Space Godzilla gibi çok güçlü rakiplerle ve dönemin sonunda da bölüm sonu canavarı gibi ortaya çıkan ve ben dahil çoğu insan için onun en tehlikeli rakibi olarak görülen Destroyah'la yüzleştiğini söyleyebiliriz. You do not truly know someone.
until you fight them. Matrix'teki bu sözü biraz değiştirerek birinin gücünü anlamak için onun kimlerle savaştığına bakmalısın şeklinde kullanabiliriz. O nedenle bu dönemdeki Godzilla ayrı bir güçlüdür. Etkili bir atomik nefesin yanında atomik darbe yapabilir. Hatta bunun da ötesinde daha önce Final Wars halinin de yapabildiğini söylediğimiz spiral ısı ışını saldırısını da gerçekleştirebilir. Ki bu saldırıyı ilk bu dönemde yapmıştır. Tekrar hatırlatalım. Bu normal atomik nefes saldırısından çok daha güçlü bir saldırıdır. Ve yine bu dönem içinde bu saldırıdaki gücü de değişmiş, birbirinden güçlü hale gelmiştir. Bunlardan Space Godzilla karşısında 900.000 santigrat derece, Mechagodzilla karşısında ise 1.2 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşan atomik saldırılar yapmıştır. Ve sıcaklığı bilinmese de Destroyer'a karşı kullandığı sonsuz ısı ışını onun kullandığı en büyük saldırıdır. Bunun dışında 70.000 tonluk King Ghidorah'ı ve 150.000 tonluk Mechagodzilla'yı kolayca kaldırabilir, fırlatabilir ve son olarak yanın halinden bahsedebiliriz. Aslında bahsetmeye de çok gerek yok. Bu haliyle Godzilla gerçekten yanar. Muhteşem bir enerji açığa çıkar. Hatta çıkaracağı enerji sadece rakibini değil, savaş bölgesini değil, Japonya'yı değil, tüm gezegeni yok edebilir. Şimdi listeye bir mola verip diğer onur konuğumuzu ağırlayalım. Efsanenin başlangıcı olan Godzilla 54'ün ve onun ruhani tekrarı sayabileceğimiz Godzilla Minus One'ın Godzilla'sı listede bence onur konuğu olarak bulunmayı hak ediyor. Dünyaya nükleer bombaların, nükleer testlerin etkilerini göstermek için ortaya çıkan bu canavar Japonya'yı yerle bir ediyor. Minus One'da onun ne kadar güçlü bir atomik nefese sahip olduğunu gördük. Çok büyük bir dayanıklılık sergilediğini ve yaralansa bile kendini saniyeler içinde yenileyebildiğini net bir şekilde gözlemledik. Özellikle bu versiyon olur da devam ederse ne seviyelere ulaşacak merak konusu. 2017 senesinde Godzilla canavarlar gezegeniyle başlayan anime üçlemesinin ana kahramanı Godzilla Earth, 318 metre yüksekliğiyle şimdiye kadar yapılmış açık ara en büyük Godzilla. Ama altını çizerek söylüyorum, görebildiklerimiz arasında. Diğer kayucularla birlikte ortaya çıktığı ilk günün ardından dünyayı kayucular dahil her şeyden temizlemiş ve kendini özel olarak şekillendirmiştir. Bu canavarın çok geniş bir cephaneliği vardır. Yapabilecekleri saymakla bitmez. Sahip olduğu atomik nefesin şehirleri, dağları, kıta levhalarını yok edebileceği söylenir. Serinin romanlarından birinde onun kırmızı spiral atomik nefesini kullanarak adını Final Wars'ta da geçirdiğimiz Gorath isimli ay büyüklüğündeki bir gezegeni yok ettiği belirtilir. Vücudunun metalik bir dokusu vardır ve ona gelen saldırıları engellemek için kalkan oluşturur. Kükreyerek çıkardığı ses dalgalarıyla bile birine zarar verebilir. Kuyruğu aracılığıyla yolladığı plazma kesici yüzlerce metre ötedeki hedefi vurabilir. Bu abiyi ortadan kaldırmak imkansıza yakın. Onun ortaya çıkış haline benzeyen ve aynı zamanda bir nevi çocuğu diyebileceğimiz Godzilla Philus çok zor şartlarda ve büyük çabayla öldürülebildi. Bu nedenle Earth de tam olarak dokunulmaz sayılmaz. Ancak bunu başarabilmenin ihtimali bile çok düşük ve sonunda geldik zirveye. Godzilla Singular Point isimli anime serisinin Godzilla'sı aslında hesaba pek katılmıyor. Ancak normalde o çok başka bir seviyede. Şimdi bunu açıklamaya çalışalım. Bu Godzilla diğer versiyonları gibi şehirlere saldıran, dünyayı ele geçiren ya da dünyayı koruyan canavar deyin, titan deyin, kaiju deyin fark etmez. Bunlardan çok ötedir. O başka bir evrenden buraya gelmiş tanrısal denebilecek bir varlıktır. Ben başta Godzilla Earth'ün en güçlü olabileceğini düşünüyordum. Ama Singular Point'in özüne indikçe ve serinin romanındaki bazı bilgileri göz önüne alınca bu konuda işler değişiyor. Şunu söyleyeyim, onu anlamak cidden çok güç. Godzilla Ultima, kuantum fiziğine dayalı, boyutlar arası seyahat edebilen, uzay ve zamanı bükebilen çok boyutlu bir yaratık. Bizim seride gördüğümüz hali aslında romana göre evren büyüklüğündeki Godzilla'nın bir avatarı. O, evrenleri yok edebilen bir versiyon. Ürettiği arketiple, yani şu kırmızı tozla gezegeni kendi evrenine benzer şekilde şekillendirebilen bir güçten bahsediyoruz. Atomik nefesi de diğerlerinden çok farklı. Bu saldırıda gelecekten birden fazla ışını getirip birleştiriyor ve bunu
onu güçlendirip moleküler lazer şeklinde püskürtüyor. Önüne ne geldiyse de yok olup gidiyor. Jet Jaguar'ın zamanı, mekanı aşan yenilmez versiyonunun gelecekten bir hesaplamayla durdurduğu Godzilla bildiğimiz kadarıyla evrene sürgün edildi ve kıyamet ötelendi. Yani onun bir nevi gölgesi kapı dışarı edildi. Ama o her türlü geri dönecektir. Bakın yine tekrar ediyorum. Buradaki asıl Godzilla 100 metrelik, 120 metrelik, 300 metrelik versiyonlardan değil. O evren büyüklüğünde. Tabi şunu da söylemek lazım. Buradaki Godzilla anlayabileceğimizin şu an çok ötesinde. Dizi bir gün devam ederse onun hakkında daha çok bilgi edinebiliriz. Biliyorum kiminiz bu listeye şaşırdınız. Ancak elimden geldiğince sıra sıra açıklamaya çalıştım. Tabii sizlerin listelerini de merak ediyorum. Yorumlarda kendi beşlinizi belirtmeyi unutmayın. Run! It's Godzilla! It looks like Godzilla, but due to international copyright laws, it's not.